Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Diablo 4 sezon 8'in boss güçlerinin hepsini göstereceğim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Biraz uzun bir video olabilir. O yüzden de kusura bakmayın. Şimdi ilk önce bu boss güçlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu boss güçlerini elde etmek için bosslar kesmeniz gerekiyor. Ve bu bossları kestikten sonra bu güçleri elde edebiliyorsunuz. Mesela bu Lord Zill'den elde edilebiliyor. En altta da yazıyor zaten. İşkence zorluğu da Lord Zill'i kestikten sonra elde edebilirsin diyor. Örnek veriyorum, bu Duriel'den elde ediliyor. Burada da yazıyor zaten en altta Duriel'den elde edilir diye. Bazı boss güçleri dünya bosslarından elde ediliyor. Bazıları yeni bosslardan elde ediliyor. Ve o bossları kese kese elde edebiliyorsunuz. Şimdi buradaki boss güçlerin hepsini sizlere tek tek göstereyim. Bu boss güçlerinin hepsinde şey yazıyor arkadaşlar. Ne yapmanız gerektiğini yazıyor. Burada diyor ki mesela iksir içtikten sonra hasar azaltma kazanırsın diyor ve ekstradan hasar verirsin, göz ışınları çıkarırsın diyor. Biz bir tane iksir içelim. Gördüğünüz gibi göz ışınları çıkartıyoruz. Bir de hasar azaltma kazanıyoruz. Bir tane daha içelim. Böyle kısa kısa göstereceğim. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Uzun bir video olmaz. İkincisinde diyor ki yetenek kullandığında 2 saniye süren, yani herhangi bir yetenek kullandığımızda yerden şöyle alev dalgası çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mavi buz buz. Böyle merak eden arkadaşlar varsa durdurup bakabilir. Burada da diyor ki bir saniye sabit durunca etrafında şöyle bir alev dalgası çıkar diyor. Yani bu oyunda kim bir saniye sabit durur bilmiyorum ama işte böyle bir durum var. Burada da diyor ki kaçındığın zaman diyor yer altına girersin diyor. Girip çıkarken diyor 5 saniyeliğine hareketsiz bırakır ve düşmanlara hasar verirsin diyor. Böyle yere giriyoruz ve böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle hasar veriyor. Şöyle daha net göstermek için şu zırhı çıkarayım. Şöyle yere giriyoruz. Şöyle çıkıyoruz. Olay böyle. Şuna bakalım. Bu da diyor ki savunması bir düşmana hasar verince diyor ateş ışınları atarsın diyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi yerden giden ateş topları var ya arkadaşlar. Bunları atıyoruz düşmanları savunmasız bırakınca. Bu ne diyor? Çeviklik, savunma veya korkunç yeteneği kullandıktan sonra elmas çıkartırsın diyor. Şöyle bir elmas çıkarıyoruz. Böyle bir elmas çıkarıyoruz arkadaşlar. Burada ne diyor? Kitle kontrol veya sadeleme etkisi. Ha. Burada diyor ki 3 tane diyor kitle kontrol veya sendelenen düşmanlara hasar verince diyor aktif olur diyor. Şimdi benim build kitle kontrol build'i değil. O yüzden ben sizin için bir video aldım arkadaşlar. Direkt gösterebilmek amaçlı. Şöyle az ilerleteyim hocam. Çünkü ileride olduydu. Hı. Bu boss gücü şu anki izlediğimiz boss gücü arkadaşlar. Şöyle artı şeklinde bir buz çıkartıyorsunuz. Bu boss gücüyle. Şunla. Diyor ki sulu kar dikenleri fırlat diyor. Sağa sola zaten gidiyor. Tekrar göstereyim sizlere. Şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha göstereyim. Şöyle. Böyle bir sulu bir boss. Ya, sulu bir boss diyorum. Sulu dikenli kar şeyleri çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Böyle bir göstermiş olayım. Çünkü build kitle kontrol build'de değil. O yüzden bu biraz uğraştırırdı. Burada da diyor ki dur. Şunu çıkar hocam. Kafamız karışmasın. Burada da diyor ki bir düşmana hasar verince diyor altında kan havuzu oluşturursunuz diyor. Bu arada Lord Zırh'ın gücü. Şu anki kullanacağımız boss gücü. Böyle yerde kan havuzu oluşturuyorsunuz. Ve tabii ki bu da zamanla hasar veriyordur arkadaşlar. Böyle kan havuzu oluşturuyorsunuz. Sonraki boss gücümüze gelelim. Diyor ki çekirdek yeteneği kullandığın zaman diyor ki
yıldırım hasarı verirsin diyor. Şöyle yıldırımlar düşüyor görüyorsunuz. Okey. Bu da tamam. Burada ne diyor? Her canının %25'ini kaybettiğin zaman diyor düşmanla kendi aranda bir bağ oluşur diyor. O bağ da ne yapıyormuş? Onu da söyleyeyim sizlere. Canının %10 kadarını yeniler ve 3 saniyede bir gölge hasarı verir diyor. Emici hasarla diyor. Onun için zırha çıkarmam lazım. Vurun bakalım bana. Suikast basacak. Terine vur. Ha, şöyle bir bağ oluşuyor arkadaşlar. Bu bağda hasar veriyor. Pot içeyim. Bu bağda hasar veriyor ve canının %10'unu geri kazanıyorsun. Yani bu ne kadar etkili olur? Düşük can oynayan buitler vardı Diablo'da. O buitler yapılırsa etkili olabilir. Şöyle canımın %25'i gitsin. Görüyorsunuz. Şöyle bir bağ oluşuyor. En son hangi mob vurduysa. Bunu giyelim. Gelelim buna. Bu ne diyor? Ha, ulti yeteneği kullandığında diyor şey yaparsın diyor. Ateş hasarı atarsın etrafa diyor. Şöyle ateş topları attım gördünüz. Bunu zaten Campfire'da göstermişlerdi. Burada ne diyor? Zamanla ha. Bir düşmana zamanla hasar verdiğin zaman o düşmana zehir hasarı verirsin diyor. Şimdi bizim zamanla hasar bir yeteneğimiz yok. Onu ekleyelim. Neyi ekleyebiliriz? Şunu ekleyebiliriz hocam. Burada var mı? Varmış. Şunu ekleyelim. Düşmana zamanla hasar verdiğimiz zaman zehir hasarı da vereceğiz. Bu mob. Burada mob var. Gördüğünüz gibi zamanla hasar verince yerden bir şey çıkıyor. Patlıyor. Yeşil yeşil. Bununla da ekstra zamanla hasar veriyoruz. Yani bir zehir build'i yapılabilir herhangi bir karaktere. Öyle zamanla hasar veriyorsunuz arkadaşlar. Gelelim diğerine. Bu ne diyor? Fazladan birincil kaynak kullanmak şey çıkarır diyor. Şöyle taşlar çıkarıyor arkadaşlar. Ve bu da siz söyleyin. Patlama yaparak hasar verir diyor. Gördüğünüz gibi olduğunuz bölgede çıkarıyor ama öyle bir durum var. Ateş hasarı veriyormuş. 3 kere çıkartabilirsiniz diyor. Biz de 3 kere çıkardık zaten. Burada ne diyor? Yönlendirmeli bir yetenek kullandığında diyor ışın çıkarırsın diyor. Bizim yönlendirmeli yeteneğimiz var mı? Var. Şu. Yani bu yeteneği bastığımız zaman dur bunu şurada basarız. Bunu bastığımız zaman ekstradan mavi bir ışın çıkartabiliyoruz. Görünüşü güzel. Yani bu build bile yapılabilir. Hani okey. Ha rün düşmüş lan ne alaka? Şöyle bir boss şey artık. Boss yeteneği diyeyim sizlere. Bundan ne diyor? Temel yetenek kullanmak düşmana kalıcı hasar veriyor diyor. Bizim temel yeteneğimiz var mı? Var. Şu. Böyle alalım. New mob lazım bize. Hah. Düşmana temel yetenek vurunca bakın görüyorsunuz yıldırım hasarı veriyoruz. Düşmana temel yetenek vurunca. Bir yıldırım hasarı patlıyor. Şimdi aklıma şey geldi. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde yıldırım hasarı verebiliriz. Bu ne diyor? Hayır çağırma yetenekleri. Ha burada diyor ki bir çağırma yeteneği kullandığında diyor. Yani Necromancer'da bir minyon çağırdığında diyor. Veya diyor ki şu paralı askerin takviyesi geldiği zaman diyor. Sana %50 hasar azaltma verir diyor ve düşmanları kışkırtır diyor. Şimdi bizim çağırma yeteneğimiz yok. Ama olayı anladınız zaten. Ekstra gösterecek bir şey yok bunun. Kışkırtıyor ve
40 hasar azaltma veriyor. Burada ne diyor? Bariyer veya çekirdek yeteneği kullanmak düşmanları yere serer diyor. Altımızda gördüğünüz gibi şey çıkıyor, böyle kum patlamaları çıkıyor. O düşmana çarptığı zaman yere seriyormuş arkadaşlar. 5 saniyede bir de aktif olabiliyormuş. Gördüğünüz gibi yere düştüler. Beş saniyede bir düşüyorlar ama. Öyle bir durum var. Bak yine düştü yere. Öyle bir durum var. Bu neymiş? Savunması düşmana hasar vermek. Etrafındaki düşmanı sersemletir diyor. Yani bir düşmanı savunmasız bıraktıktan sonra o düşman sersemliyor arkadaşlar. Şimdi gösteremedim. Bir şeye bakıyordum şu. Heh. Bak gördüğünüz gibi sersemliyor hepsi. Yani güzel bir sersem boyutları yapılabilir. Ne şeyde, büyücüde. Gördüğünüz gibi yandakiler direkt sersemliyor arkadaşlar. Gelelim diğerine. Bu ne diyor? Ateş veya gölge hasarı yeteneği kullanmak 3 saniyeliğine hareket hızı veriyormuş. Bunun ekstra bir şey yok. Kaçındığında yerde kıvılcım çıkartırsın diyor. Şöyle bir kıvılcım çıkartıyormuşuz. Böyle bir kıvılcım arkadaşlar. Yine göstereyim. Böyle bir kıvılcım çıkarıyormuşuz. Diğeri neymiş? Uzaktaki düşmanları 5 saniyenin %40 yavaşlatırmış. Bot gücümüz de bu. Uzakta bir düşman lazım bana. Öldüler. Bak yine öldüler. Bakın oğlum ölmeyin lan. Oğlum bunlar niye ölüyor? Bakın şöyle altlarında nasıl yavaşlıyor görüyorsunuz. Yavaş yavaş geliyorlar. Altlarından böyle mavimsi gibi bir şeyler oluşuyor. Bunu hareketlilik yeteneği kullanmak yakındaki düşmanlara yakma hasarı verir diyor. Bizim hareketlilik yeteneğimiz bu. Ha şöyle bir yerden alev patlaması gibi bir patlama çıkartıyoruz. Tekrar göstereyim. Aynen. Böyle bir yanma hasarı veriyoruz. Ondan sonra ne diyor? Düşmana zamanla etkisi uyguladığında 4 saniye zehir hasarı verirsin diyor. Düşmana zamanla hasar etkisi uygulayalım. Böyle zamanla hasar etkisi uygulayınca düşman ekstradan da zehir hasarı alıyor arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz zaten. En sonuncusu ise diyor ki bir düşmana kontrol uygulamak diyor. Seni 3 saniyeliğine durdurulmaz yapar diyor ve 15 arttırılmış hasar, saldırı hızı ve hareket hızı kazanırsın diyor. Yani düşmanı sersemlettiğinde, dondurduğumuzda ekstradan hareket hızı ve şey kazanıyorsunuz. Hasar. Bu da bu şekilde ekstradan hasarınız artıyor görüyorsunuz. 266 bine kadar çıktık. Boss güçleri bu kadar. Hepsini elimden geldiği kadar da hepsini gösterdim arkadaşlar sizlere. Hepsi bu kadar. Siz boss güçleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de ekstradan boss fight'lar değişti. Yani tüm haritadaki bosslar var ya. Şu bosslar. O bossların hepsinin şeyleri değişti arkadaşlar. Savaş animasyonlar demeyeyim de kullandıkları fazlar vesaire hepsi değişti. Sizlere onun için bir video paylaşacağım. Bir de ekstradan materyal konusunda
bazı değişiklikler oldu. Onları da sizlere anlatacağım. Yeni gelen materyalleri de sizlere anlatacağım. Şöyle görüyorsunuz. Hepsinden sizlere ayrı ayrı videolarda bahsedeceğim. Bir de en son PTR bittikten sonra sizlere sezon 8 hakkındaki düşünce ve yorumlarımı da sizlerle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.